Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir akşam, yeni bir güne hazırlık ve özel bir güne hazırlık. Bugün Merkür ve Jüpiter kavuşuyor sabah 8 sıralarında. Evet, böyle güzel bir haberle başlayalım yayınımıza. Yarın bu arada 28 Mart Salı. Bu gece hemen 28 Mart'a geçtiğimiz andan itibaren saat 3 sıralarında Ay Neptün'e kare yaparak boşluğa girecek. Sevgili dostlar, yarın saat 12.21'e kadar ay boşlukta. Bu önemli. Bugünden planlayın. Yarın bu saate kadar sonuç alamayabilirsiniz. Bir takım girişimlerinizden, yeni başladığınız işlerden veya haliniz olmaz. Genellikle enerji ve motivasyon istikrarlı olmaz. Dolayısıyla önemli olabilir. Çok önemli bazı işleriniz varsa işte bu saatten sonraya planlayın ki bugün hem çok güzel açılar var. Tabii ayın Mars'la kavuştuğu saatler de olacak. Çünkü 12.21'de ay Yengeç burcuna geçiyor. Evet, Yengeç burcundaki Mars'la da saat 15 sıralarında kavuşumda olacak. Ama bu biraz agresyondur ama iyi tarafı şu: yarın Satürn'ün Mars'la olan o uyumlu açısını ay tarafından tetikleneceğini unutmayın. Bir de Jüpiter'le Merkür kavuşuyor. Şimdi bugüne gerçekten önemli işlerinizi planlayabilirsiniz. Çok önemli konularda bence güzel haberler, duyurular, girişimler, başlangıçlar yapmak için değerlendirin. Önemli insanların desteğini eğer almak istiyorsanız, işte ebeveynler, otorite figürü kişiler, devlet dairesiyle ilgili bankalar olabilir. Belki aile içerisindeki, çünkü Yengeç burcunda ay gün boyu zaten ailevi temaları gündeme getirecek. Ülke, vatanlarımız, zaten tüm dünya ülkeleri ki şu anda biliyorsunuz her yerde bir ayaklanma var. Son olarak biliyorsunuz dün konuşmuştuk. Böyle büyük sesler getirecek Merkür Jüpiter'e kavuştu ve İsrail çıktı mesela. Şu an İsrail'de gerçekten yüz binlerce insan sokağa dökülmüş. Fransa aynı şekilde zaten. Yani bunlar daha da çoğalacaktır. 12 Eylül'e kadar bunları göreceğiz zaten. Şimdi bugün işte Merkür Jüpiter'le kavuşuyor. Ne yapıyor? Düşüncelerimiz, fikirlerimizi, çünkü öncü bir burçta büyük bir şekilde ortaya koymaya bizi yönlendiriyor, itiyor. Yani dünyada böyle çalıştı gördüğünüz gibi. Büyük kitleler halinde ses getirecek tepkisel, dürtüsel tepkiler veriyor. Çünkü Mars da yengeçte aynı zamanda. Şimdi böyle büyük ses getirecek işte düşünce ve fikirleriniz de olabilir. Yani çok yaratıcı çalışmalara imza atılabilir. Gerçi dün de söyledim ama yine hatırlatmak istiyorum. Bugün gerçekten güçlü bir gün. Şimdi ben açılardan hemen, hem saatlerden hem açılardan bahsedeyim size. Evet, bu gece, bu akşam biliyorsunuz pazartesi akşamı 27 Mart pazartesi ve 28'ine gireceğiz ya arkadaşlar. Hemen girdiğimiz saatlerde saat 03'te Ay'la Neptün arasında bir kare oluşuyor. Biraz gece huzursuz olabiliriz bu arada. Yağışlar mesela zaten gerçekten çok ciddi, zorlayıcı şekilde devam ediyor. Böyle durumlar olabilir ve sabah 08.50'de Jüpiter'le Merkür kavuşuyor. Bu arada ses getirecek olaylar ben bizim ülkemizde de duyabileceğimizi düşünüyorum. Ve saat 12.21'e kadar artık ayımız boşlukta ve açısız olacak. Dolayısıyla öğleden sonra devam ediyoruz güne ve ayın ilk açısı 15.19'da Mars'la kavuşuyor. Ay Mars'la kavuştuğunda tansiyonu yükseltir, bilginiz olsun. Şimdi duygularla kavgadır aslında Mars, çünkü savaş gezegenidir. Ay burada çok rahat etmez açıkçası, yani Mars'la kavuştuğunda. Dolayısıyla da hırçın, zorlayıcı, aile içi veya ülke içinde bazı başlıklar ön plana çıkabilir. Yeni, yine ülkemizi ilgilendiren, muhalefeti ilgilendiren veya işte yine partiler arasında özellikle söyleyebilirim bunu. Bir takım böyle karşılıklı restleşmeler mi desek bilmiyorum. Yani artık her şey öyle garip şeyler oluyor ki. Ama bugün böyle şeylere açığız. Aynı zamanda bir gün sonra, 2 gün çünkü yengeçte ay. Devam ediyoruz hemen 17.03. İşte ay
Satürn'e üçgen yapıyor. Mars'la Satürn üçgeni kesinleşiyor. Çok verimli bir saat. Yani bu saat dilimini mesela çok ekstrem bir durum var. İkna edemeyeceğinizi düşündüğünüz bir şey var. Mesela ebeveyninizi bir şeye ikna etmek istiyorsunuz. Atıyorum ev istiyorsun ya da para istiyorsun veya evlilikle ilgili ne vesaire ne olursa işte bu saat ikna etmek için çok iyidir. Ya da sıkıştın, çok önemli bir şeye ihtiyacım var, bir desteğe ihtiyacım var. Bu bilgi de olabilir bu arada. Bence üstlerimizden alabileceğimiz çok önemli destektir bu. Bu para da olur, bilgi de olabilir, hayat tecrübesi de olabilir. Ki gerçekten zorda kaldığınız bir durum varsa işte sizden daha tecrübeli kişilere yönlenebilirsiniz bu saatte. Evet dostlar, devam ediyoruz. Günün devamında saat 20.58'de Ay kuzey düğümüne güzel bir açı içerisinde olacak. Bu şanslıdır, bereketlidir, keyifli aynı zamanda bir açıdır. Ve gün genelinde şimdi bu saatten sonra Ay Yengeç burcunda olunca evimizle, ailemizle daha çok ilgilenebiliriz. Şimdi Mars'la da kavuşuyor. Dolayısıyla biraz böyle çatışmalı, gergin, bizi yoracak bazı konuların içerisinde de bulabiliriz kendimizi. Aynı zamanda su grubunda tabii ki meteorolojik olarak gördüğünüz gibi yağışlar inanılmaz devam ediyor ve ani meteorolojik olarak değişik bir hava kütlesine girebiliriz. Meteorolojinin de dediği gibi gerçekten yağışların çok çok daha güçleneceği bir sürece giriyoruz. Bizim duygu halimiz nasıl olacak? Biz de çok hassasız. Çok nasıl diyelim, bam telimiz gergin, ben öyle söylüyorum. Ay Yengeç burcunda olduğunda o kadar hassasiyetlerimiz yüksek olur ki özellikle daha korumacı oluruz, mesela daha hassas oluruz. Böyle bazı yatkınlıklarımız varsa mesela ailemize, sevdiklerimize karşı daha koruyucu oluruz. Dolayısıyla bazı böyle fikir anlaşmazlıkları olduğunda burada biraz daha talepkar da olabiliyoruz. O yüzden o dengeyi iyi kurmak lazım diyebilirim. Diğer yandan da evinizin bayram temizliğine başlayabilirsiniz açıkçası. Tadilat, temizlik, su ile ilgili konular birçok şekilde gündemimizde olacaktır. Evet, gün geneli böyle geçecek ve bir sonraki gün 29'unda 29'u biraz zor arkadaşlar. 30'undan sonra zaten konuştuk, biliyorsunuz bunu. Zorlayıcı bir hafta sonuna gidiyoruz. Uranüs çünkü Venüs'e yaklaşıyor. Ay Güneş karesi var. Yani 29'u, 30'u, 31'i biraz belirgin değil, belirsiz açıkçası. Ani tansiyonun inip çıkabileceği zaman dilimi. Ama biz bugüne bakıyoruz. Valla bugün bence kullanın. Her türlü işiniz için harika. Bence güzel girişimler, başlangıçlar yapabilirsiniz. Hazır Satürn'ün de desteği var, Jüpiter'in de desteği var. Bence yürüyün. Sevgili dostlar, şimdi saatlerimi söylüyorum. Hemen sizi daha çok bekletmiyorum. Evet, umarım iyi bir gün geçirmişsinizdir. Benim bayağı yoğun geçiyor günlerim. Hatta size bu hafta video bile farkındaysanız çekemedim. Hiç de sesimi çıkarmıyorum. Çünkü gerçekten zamanım hiç olmadı. Ama yakında geliyor, merak etmeyin. Evet, 28 Mart Salı günü sabah 8.54-9.56. Aynı zamanda şanslı bir saat, bakın. O saatte tam Merkür Jüpiter'le kavuşuyor. Maddi konular için yani evet kullanılabilir ama önemli girişim, başlangıç için kesinlikle değerlendirin. Diğer saatimi söylüyorum, 16.09-17.11. İşte bu saatte mesela kırgınlıkları kaldırmak aradan çok verimli olabilir. Önemli bir maddi konuyu konuşmak için bence çok önemli. İlişkiyle ilgili zaten her zaman söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. İlişkilerle ilgili önemli olabilir. Çünkü ilişkiler 6 Nisan'a kadar bizi birazcık daha böyle yapılandırmaya götürüyor. 6 Nisan'da bir dolunay var. Hazır Venüs hala Boğa'daki ilişkileri güçlendirebilirsiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa tabii. Diğer saatimizde 23 ile 00 yani 12 arasında, 11 ile 12 arasında güzel bir saate denk geliyor sevgili dostlar. Ve bugün
Şimdi ay Yengeç burcuna geçecek. Biliyorsunuz her ay bir kere Yengeç burcuna geçer ve Sirius yıldızıyla kavuşur. Bunlara çok değinmiyorum ben, çünkü çok arkadaşımız bundan bahsediyor. Gerçi bugün o derecede olmayacak. Sirius'la kavuşmayacak ama yine de bu gece, bu 23 ile 24 arasında, ben yine de söyleyeceğim size o saate nereye denk geliyor. Bir bakayım. Yani kaç derecede olacak? Yok, daha Sirius derecesinde olmayacak, bir sonraki güne gelecek ama olsun. Siz yine de böyle bir niyetiniz, dileğiniz, arzunuz, bir talebiniz varsa yapın. Dua etmek için de çok güzeldir ve keyifli bir zaman geçirmek için güzeldir. Mesela güzel bir çay, bir kahve, iftar sonrası, sağlığınız el veriyorsa küçük bir tatlı, sevdiğiniz insanlarla böyle keyifli vakit geçirmek için de veya bir telefon görüşmesi yapmak için güzel bir akşam olacak sevgili dostlarım. Evet, böyle sevgili arkadaşlar, bugünlük de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Yayınlarımı da beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu arada abone olmayan arkadaşları da aramıza bekliyoruz tabii ki. Kendinize iyi bakın tekrar.